Merhaba, size özel hazırladığımız bu derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Bugün birlikte elimizdeki kaynakları masaya yatırıp çok konuşulan bir konuya odaklanacağız. Şarkıcı Güllü'nün trajik ve ani ölümü. Önümüzdeki materyallere baktığımızda oldukça geniş bir yelpaze var. Güllü'nün Yalova, Çınarcık'taki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili haberler. Tabii resmi soruşturma tutanakları, çok kritik tanıkların ifadeleri ve bir de olayın hemen ardından kamuoyunda alevlenen o tartışmalar. Bütün bu bilgileri sizin için derledik. Bizim buradaki amacımız aslında bu karmaşık olayın katmanlarını biraz aralamak. Güllü'nün ölümü gerçekten talihsiz bir kaza mıydı? Yoksa kaynaklarda ipuçları aranan intihar ya da cinayet senaryolarından biri mi söz konusu? Ve de resmi bulgularla kamuoyundaki o derin şüpheler arasındaki gerilimi dikkatle analiz edip sizin için anlamlandırmaya çalışacağız. Tamam, o zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Şarkıcının bu beklenmedik vedası sadece sevenlerini yasa boğmadı, aynı zamanda pek çok soruyu da gündeme getirdi. Önce şu ilk bilgilere, olayın kendisine bir bakalım. Olayın temelini bir hatırlayalım. Şarkıcı Güllü, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6. katındaki dairesinden düşerek hayatını kaybediyor. Kaynaklar çok net bu konuda. Resmi kayıtlara geçen ilk ölüm nedeni yüksekten düşme. Yani adli tıp açısından başlangıç noktası bu. Peki o kritik anda evde kimler vardı? Kaynaklara baktığımızda 2 kişi öne çıkıyor. Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ve kızının arkadaşı Sultan. İlk ifadelere göre Güllü olaydan hemen önce balkona ya da teras gibi bir yere çıkıyor ve aniden dengesini kaybedip düşüyor. Hatta kızının ilk ifadesinde annesinin o gece alkollü olduğu, bu yüzden dengesini kaybetmiş olabileceği yönünde bir beyan var. Bu alkol detayı önemli görünüyor. Kesinlikle. Burada zaten kaynaklarınızın da işaret ettiği ilginç bir nokta var. Tanınmış, sevilen birinin yüksekten düşerek ölmesi, yani olayın kendisi, kamuoyunda hemen bir şüphe yaratıyor. Bir belirsizlik oluşuyor ve bu da özellikle ilk başta bilgiler kısıtlıyken spekülasyonu körüklüyor. Güllü olayında da tam olarak bunu görüyoruz. İşte alkol var mıydı, tanıklar ne dedi? Bu detaylar hemen farklı yorumlara açık hale geliyor. Evet, bu spekülasyonlar çok zaman geçmeden 3 ana başlık altında toplandı. Kaza, intihar ve cinayet. Zaten bu tür trajik, ani ölümlerde, hele de bilinen isimler söz konusuysa, bu 3 ihtimal neredeyse otomatik olarak akla geliyor, değil mi? Peki bu şüpheler neden bu kadar güçlendi? Yani neden kaza açıklaması bazılarını ikna etmedi? Kaynaklarınızda özellikle 2 iddia göze çarpıyor. Birincisi, evdeki güvenlik kameralarının kayıtlarında bir takım sessizlikler veya açıklanamayan zaman boşlukları olduğu iddiası. İkincisi de, düşme anında duyulduğu iddia edilen seslerin farklı yorumlanması. Kimisi boğuşma sesi diyor, kimisi başka bir şey. Ve tabii sosyal medya. Bu şüphelerin özellikle de cinayet teorisinin yayılmasında çok büyük rol oynadı. Evet, bu noktada sizin de incelediğiniz kaynaklarda görüyoruz. Yüksek profilli olaylarda kamuoyu spekülasyonları nasıl işliyor bunu anlamak lazım. Özellikle kamera kaydı gibi potansiyel görsel deliller varsa, ki burada kayıtlarda boşluk iddiası var bu tür materyaller, ya da iddialar sosyal medyaya düştüğünde herkes kendi yorumunu katıyor. Bir bilgi kırıntısı bir anda büyüyen bir şüphe yumağına dönüşebiliyor. Güllü olayında da cinayet teorisinin bu kadar popülerleşmesinde bu dinamik etkili olmuş gibi duruyor, evet. Fakat bu spekülasyonların tam karşısında duran, daha net sesler de var. Kaynaklara göre Güllü'nün oğlu ve uzun yıllardır yanında olan asistanı intihar iddialarını çok net, kesin bir dille reddediyorlar. Yani onların bu tavrı da Güllü'nün ruh hali hakkında bir fikir veriyor aslında. Sadece onlar da değil, ailenin diğer üyeleri, Güllü'nün yakın sanatçı arkadaşları da olayın trajik, elin bir kaza olduğunu söylüyorlar. Hatta kaynaklarda bu cinayet veya intihar iddialarının sürekli gündemde tutulmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdikleri de belirtiliyor. Yani yakın çevrenin bu ısrarlı duruşu da önemli bir faktör. Şimdi biraz da kaza teorisini destekleyen ve aslında resmi soruşturmanın da temel aldığı faktörlere yakından bakalım. Kaynaklarınızda bu konuda bayağı somut bilgiler var. İlk ve belki de en önemlisi Güllü'nün önceden bilinen sağlık sorunları. Menajeri diyor ki
Güllü uzun zamandır ciddi bir denge kaybı sorunu yaşıyordu. Hatta bununla ilgili beyin tetkikleri falan yaptırmış. Yani bu basit bir baş dönmesi değil, tıbbi bir durum. İkinci önemli faktör olay gecesi alkol kullanımı. Bu hem kızı Tuyan Ülkem'in hem de arkadaşı Sultan'ın ifadelerinde tutarlı bir şekilde geçiyor. Alkolün özellikle zaten bir denge sorunu varken riski artıracağı malum. Birkaç şişe şarap içildiği bilgisi de var ifadelerde. Üçüncü ve belki de en çarpıcı faktör de fiziksel ortam. Yani evin koşulları. Olay yeri inceleme raporlarına göre Güllü'nün düştüğü odanın parkeleri yeni cilalanmış ve inanılmaz kayganmış. Hatta kaynaklarda öyle bir detay var ki incelemeye yapan ekipten bazıları bile orada yürürken kayma tehlikesi geçirmiş. Bu zeminin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Artı düştüğü camın ya da balkon korkuluğunun yerden yüksekliği oldukça azmış, yani alçakmış. Bel hizası ya da daha aşağıda olduğu söyleniyor. Bu da dengesini kaybeden birinin çok kolay düşebileceği anlamına geliyor. Bir de detayı var, evin kapısına kısa süre önce şifreli kilit takılmış. Bu doğrudan düşmeyle ilgili değil belki ama evin genel durumuyla ilgili bir bilgi. İşte bütün bu parçaları bir araya getirince yani kaynaklarınızın sunduğu resim daha bir netleşiyor sanki. Düşünün, önceden var olan tıbbi takip gerektiren bir denge sorunu var. Üzerine ifadelerde geçtiği gibi alkolün denge bozucu etkisi ekleniyor. Ve tüm bunlar cilası yeni, yani adeta buz pisti gibi kaygan bir zeminde alçak bir pencerenin hemen yanında oluyor. Bu kombinasyon potansiyel olarak ne kadar tehlikeli bir durum yaratır? İşte tam bu noktada kızının arkadaşı Sultan'ın ifadesi çok kritik. Sultan diyor ki, Güllü odaya geldi, neşeliydi, roman havası oynamaya başladı ve tam o sırada ayağa kaydı, hemen ardından da o alçak ve açık olan camdan düştü. Bu tanıklık fiziksel kanıtlarla ve diğer faktörlerle birleşince kaza senaryosunu bayağı güçlendiriyor tabii. Peki bütün bu bilgiler ışığında resmi makamlar ne dedi? Yani sonuç ne oldu? Kaynaklar gösteriyor ki Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı dikkatle yürütmüş ve olayı yüksekten düşme olarak değerlendirmiş. Başsavcılığın açıklamalarında şu ana kadar yapılan soruşturmada olayın intihar veya cinayet olduğuna dair somut bir delil ya da şüphe uyandıracak bir bulguya rastlanmadığı özellikle belirtiliyor. En önemlisi de evdeki tanıkların yani kızı ve arkadaşının ifadeleriyle olay yerindeki teknik inceleme ve tespitlerin birbiriyle büyük ölçüde örtüştüğü söyleniyor. Yani resmi soruşturmanın geldiği nokta şu, ortada bir kaza var ve bu kazayı tetikleyen faktörler de belli gibi. Çok kaygan zemin, alçak pencere, Güllü'nün bilinen denge sorunu ve olay anındaki alkol etkisi. Resmi tablo bu unsurların talihsiz bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşmuş görünüyor. Bu durum sizin de söylediğiniz gibi kanıtlara dayalı resmi süreçlerle kamuoyunun algısı arasındaki o potansiyel farkı çok net gösteriyor. Yani savcılık gibi kurumlar duygusal tepkilere ya da popüler teorilere göre değil, ellerindeki somut delillere bakarak hareket etmek zorunda. Tanık ifadeleri ne kadar güvenilir, fiziksel kanıtlarla, olay yeri bulguları, otopsi raporu vesaire ne kadar tutarlı, işte bunlar soruşturmanın yönünü belirliyor. Kaynaklarınızda savcılığın tam olarak bu şekilde hareket edip kaza sonucuna vardığını gösteriyor. Bu noktada otopsi raporunun detayları da çok önemli değil mi? Kaynaklara göre otopsi raporu resmi soruşturmanın sonucunu adli tıp açısından da destekliyor. Ölüm nedeni yüksekten düşmeye bağlı genel vücut travması olarak kesinleşmiş. Daha da önemlisi, raporda Güllü'nün vücudunda herhangi bir dış müdahaleyi düşündürecek bir bulguya rastlanmamış. Yani boğuşma izi, tırnak izi, savunma yarası ya da bir saldırıya işaret edebilecek özel bir yaralanma yok. Bu bulgu cinayet şüphelerini teknik olarak epey zayıflatıyor. Peki ya o düşme anında duyulduğu iddia edilen sesler? Kaynaklarda ona da bir değinme var. Adli tıp uzmanları ve soruşturmacıların yorumu şu yönde: bu sesler Güllü'nün düşerken belki bir yerlere tutunmaya çalışması, pencere pervazına falan son bir hamle yapması sırasında çıkardığı sesler olabilir. Yani bir mücadele sesinden çok düşme anındaki o ani çabanın sesi gibi. Üçüncü bir şahsın müdahalesi var mı yok mu bunu bilimsel olarak araştırmaktır. İşte boğuşma izleri, darp izleri, savunma yaraları gibi bulgulara bakılır.
Kaynaklarınızın işaret ettiği gibi Güllü'nün otopsisinde bu tür bulguların olmaması, yani dış müdahale kanıtının bulunmaması, cinayet teorisini adli tıp açısından oldukça zayıflatıyor ve kaza teorisini bilimsel olarak destekliyor. Yaralanmaların tamamının düşmeyle uyumlu olması bu noktada en önemli teknik veri aslında. Spesifik test sonuçlarına gelirsek, kaynaklarda kamuoyuna yansıyan çok detaylı bir tıbbi görüntüleme raporu, mesela hangi kemik nerede kırılmış gibi, ya da biyopsi sonucu, toksikoloji raporunun bütün ayrıntıları yok ama genel çıkarımlar yapabileceğimiz bilgiler var. Şunu netleştirelim belki, yüksekten düşme gibi travmatik ölümlerde biyopsi pek rutin bir şey değil. Biyopsi daha çok altta yatan bir hastalık var mıydı diye bakmak için yapılır. Güllü vakasında böyle bir durum raporlanmamış. Toksikoloji testleri ise alkol, uyuşturucu veya zehir var mı diye bakar. Güllü vakasında alkol kullanımı zaten ifadelerle doğrulanmıştı. Toksikoloji raporu da bunu teyit ediyor. Ama bunun dışında ölüme neden olabilecek başka bir zehirli madde ya da beklenmedik sıra dışı bir kimyasal bulguya işaret etmiyor. Yani bütün tartışmalar ve resmi bulgular zaten bilinen faktörler üzerine dönüyor. Alkol, denge sorunları, tehlikeli ortam koşulları. Özel bir toksikolojik anomali ya da gizemli bir patolojik bulgu yok ortada. O halde elimizdeki tüm bu kaynakları şöyle bir gözden geçirdikten sonra ana noktaları bir özetleyelim isterseniz. Ne dersiniz? Birincisi, resmi ölüm nedeni çok net. Yüksekten düşme sonucu oluşan travma. Soruşturmanın vardığı sonuç da mevcut delillerle olayın bir kaza olduğu yönünde. İkincisi, kazaya yol açtığı düşünülen bir dizi faktör var ve bunlar birbiriyle ilişkili. Güllü'nün bilinen denge sorunları, alkol kullanımı, zeminin aşırı kayganlığı ve pencerenin alçaklığı. Resmi anlatı bu faktörlerin birleşimine dayanıyor. Üçüncüsü, bu net resmi bulgulara ve adli tıp raporlarına rağmen kamuoyunda, özellikle sosyal medyada cinayet veya intihar şüpheleri hala konuşuluyor. Bu şüpheler ilk baştaki belirsizliklerden, medyadaki belki çelişkili gibi duran detaylardan ve genel bir güvensizlikten besleniyor olabilir. Dördüncüsü, Güllü'nün ailesi ve yakın çevresi en başından beri olayın trajik bir kaza olduğu konusunda ısrarcı ve bu spekülasyonlardan rahatsızlar. Onların bunun tutarlı duruşu da önemli. Beşincisi ve son olarak da adli tıp kanıtları çok açık. Ölüm, düşmeye bağlı travmayla olmuş ve vücutta herhangi bir dış müdahale, saldırı veya boğuşma izi yok. Bu da resmi sonucu destekleyen en güçlü teknik dayanak. Bunda aslında altını çizmemiz gereken temel ayrım şu: eldeki somut delillere, tanık ifadelerine, adli tıp bulgularına dayanan resmi sonuçlar var. Bir de kamuoyunda devam eden, bazen spekülatifleşen tartışmalar var. Kaynaklarınız bu ikilemi çok net ortaya koyuyor. Şunu da kabul etmek lazım tabii, özellikle olayın direkt bir görgü tanığı olmayan yüksekten düşme vakalarında ölüme etki eden faktörler, alkol, zemin, sağlık sorunu gibi ne kadar net olursa olsun düşen kişinin o anki kesin niyetini, yani kazayla mı düştü, atladı mı yoksa itildi mi %100 ispatlamak her zaman çok kolay olmayabilir. İşte bu kaçınılmaz belirsizlik payı da ister istemez spekülasyonlara, alternatif teorilere bir kapı aralıyor. Peki bütün bu incelemelerimizden sonra ne anlamalıyız? Elinizdeki kaynaklar, resmi raporlar, adli tıp bulguları. Bunlar bir araya geldiğinde ortaya çıkan anlatı oldukça tutarlı duruyor. Belirli risk faktörlerinin Güllü'nün sağlık durumu, alkol alması, evin o anki tehlikeli fiziksel koşulları, talihsiz şekilde aynı anda bir araya gelmesiyle yaşanan trajik bir kaza. Kamuoyundaki o süregelen şüpheleri, soruları anlıyoruz tabii. Bu tür ani ve üzücü olaylarda insanlar cevap arar, bu çok doğal. Ancak incelediğimiz kaynaklar bu şüpheleri veya intihar ya da cinayet gibi alternatif teorileri destekleyecek somut, kanıtlanabilir bir veri sunmuyor gibi görünüyor. Bu detaylı incelemeyi bitirirken size üzerinde biraz düşüneceğiniz bir soru bırakalım istiyoruz. Tüm resmi bulgulara, adli tıp raporlarına, tanık ifadelerinin tutarlılığına rağmen kamuoyundaki bazı şüpheler neden bu kadar güçlü ve ısrarlı bir şekilde varlığını sürdürüyor olabilir? Yani bir olayın adli ve resmi olarak tespit edilen gerçeğiyle toplumun bir kesiminin algısı arasındaki bu potansiyel mesafe, bize belki medyanın olayları sunuş biçimi, belki toplumsal kurumlara duyulan güven ya da insanların trajedilere bir anlam verme,
boşlukları doldurma ihtiyacı hakkında neler anlatıyor olabilir? Bu kapsamlı analizde bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz.